Biz takım olarak evlerin yeterli ısı yalıtım yapamamasını ve bunun sonucu elektrik ve doğalgaz faturalarının çok gelmesi olarak saptadık. Gözlemlerimiz sonucunda evlerdeki ısı yalıtımının çok az olduğunu ya da ısı yalıtım malzemelerinin yanıcı olma özelliği gibi tehlikeli olduğunu fark ettik. Projemiz aslında yaptığımız bir anket sonucunda şekillenmeye başladı. Hem okul dışındaki insanlara hem de okuldaki öğrencilerden güvenlik görevlisine, memura, öğretmenlerimize kadar birçok kişiye evde en çok hangi fatura için harcama yapıyorsunuz, evdeki en büyük sorununuz nedir şeklinde sorular yönelttik. Bunun sonucunda da geri dönüşlerimize bakarak ısıtma ve soğutma için harcanan enerji kaybının çok büyük bir sorun olduğunu tespit ettik. Bu bilgiler doğrultusunda bu soruna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşündük ve ekonomik çevreci uygulanabilir yalıtım sıvamızı geliştirmeye karar verdik. Biz hedef kitlesi olarak binalarının içe ve dışarıya ses geçirmesinden rahatsız olan insanlar, bina cephelerinin nefes alamamasından ve su geçirmesinden şikayetçi olan insanlar ve herhangi bir yangın durumunda binaların tutuşmasından tedirgin olan insanları hedef aldık. Geri dönüştürülmüş malzememizin ısı, ses ve su yalıtım yapması, aynı zamanda müdahale cephesine emek vermesi sayesinde sıvı sularımızın müdahale cephesine uyguladığı birçok işlem uygulamasına gerek kalmayacaktır. Bütün bu işlemler tek bir adımda halledilmiş olunacaktır. Diğer bir hedef kitlemiz ise eşitliği dahil ısıtmak ve soğutmak için normal kıyasla daha fazla enerji ve maliyet harcayan bina sakinleridir. Sıvı ısı yalıtımının yüksek olması sayesinde harcanan enerji miktarı ve maliyet düşecektir. Hazırladığımız ısı yalıtım sıvasının ana maddesi atık karton hamurudur. Öncelikle 100 gram atık karton ve 1 litre suyu rondodan geçirdik. Atık karton hamurunun içinde selüloz isimli bir madde vardır. Bu madde bitki hücrelerinin çeperinde oluşturulur ve kağıt, karton, kumaş gibi maddelerin içinde bulunur ve ısı ve ses yalıtımı yapar. Daha sonra içerisine 60 gram akrilik reçine ekledik. Akrilik reçine içine eklediğimiz karton partiküllerinin birbirine yapışmasını ve bu sıvanın duvara yapışabilmesini sağlar. Daha sonra 40 gram poliüreten reçine ekledik karışımımıza. Poliüreten reçine malzemenin daha sert ve dayanıklı olmasını sağlar. Sonra 300 gram borik asit ekledik. Asit sıvamızın içinde kullandığımız kartonun ve kimyasal malzemelerin tutuşup alev almasını engeller. Gelin hep beraber borik asitin tam olarak ne işe yaradığını canlı canlı görelim. Elimi yakma. Yanmıyor da. Hadi ben ekşim yanmıyor da. Ya malzeme Gördüğünüz üzere yanmıyor. Çakmak gitti. Biri arkasına dokunabilir mi? Isı var mı? Yok. Sonradan 30 gram toz silikon ekledik. Bizim bu malzemeyi yaparken kullandığımız ana malzemenin yani atık karton hamurunun içindeki selüloz maddesi suyu emip çekebilen bir maddedir. Biz de dış cephede veya iç cephede malzememizin suyu çekip emip rutubet yapıp şişmesini istemediğimiz için su itici olarak toz silikonu kullandık. Sonradan 2 gram guar daha ekleyerek karışımımızı karıştırmaya devam ettik. Malzememizin hem uygulama aşamasında kolaylık sağlayabilmek için hem kıvam verebilmesi için hem de saklama sürecinde homojenize bir şekilde saklayabilmek için guar kullandık. Son olarak da 1 gram renkli pasta pigment ekledik karışımımıza. Pasta pigment renklendirici bir malzemedir. Biz de sıvamızı istediğimiz renklerde üretebilmek için sıva uygulandıktan sonra dışına tekrar bir boya veya renklendirici uygulama işlemine gerek kalmasın diye insanların istediği renkte uygulayabileceği pasta pigmenti ekledik. Bu numunemizde de mavi pasta pigmenti kullandık. Karışımımızdaki bütün kimyasallar özdeşleşene kadar karıştırmaya devam ettik. Hazırladığımız bu yalıtım sıvasını kapalı poşetlerde veya kapalı bir kovanın içinde saklamalısınız. Çünkü malzememiz havayla temasa geçmediği sürece bozulmayacaktır.
Tabii ki de uzman görüşüne de ihtiyacımız vardı. İç ve dış mimarlarımız, İSKA Genel Sekreterimiz, inşaat, kimya ve jeofizik mühendislerimizle görüştük. Hatta kimya mühendisimiz bize ısı yalıtım katsayısı, yıllandırma gibi testler yaptırmamızı önerdi. Bunun sonucunda biz de Ege Üniversitesi'ne gittik. Bir malzemenin ısı yalıtım yapabilmesi için ısı yayma miktarının 0,65'ten daha az olması gerekiyor. Bizim yaptığımız malzeme ise 0,0578 olduğu için 10 kat daha verimli ve faydalı oluyor. Gelelim projemizi diğer projelerden ayıran bölüme. Diğer yalıtım malzemelerinden farklı olarak atık kartonları kullandığımız için geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Ana maddemiz atık kartonları olduğu için ısı yalıtım sunumumuz daha ucuz ve diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha az kimyasal madde içerdiği için daha doğal. Ayrıca standart mantı olan işlemleri 10 aşamadan oluşurken bizim sıvımız istenilen yere tek aşamada uygulanabiliyor. İçinde konulan pasta pigment sayesinde istediğiniz rengi alıyor, daha sonrasında ekstradan boyama maliyeti ortadan kalkıyor. Şimdi kısaca maliyetten bahsedelim. Projemizi hayata geçirdiğimizde tüm malzemelerin 1 metrekareye uygulanmış maliyeti 38 TL 30 kuruştur. Günümüzde kullanılan mantolama işlemi 1 metrekarede ortalama 85 TL'dir. Yine ortalama olarak 5 katlı bir binaya uyguladığımızda 120.000 TL yapıyor. Fakat bizim yalıtım malzememizi aynı binaya uyguladığımız zaman 55.000 TL yapıyor. Bu da bize 65.000 TL kar sağlıyor. Ve bunlar da sıvamızın son hali.